Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simliyle karşınızdayım. Krem rengi bir ip. Tığım 4 numara 1,60 milim hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce size anlattığım modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Bu şahane muhteşem modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi burada kol altı oyuntusunu yapacağız. O kesimle başlayacağız. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekip ipimi doluyorum. Zincirin içine batıyorum. Şöyle trabzan 1. Şöyle 2 tane trabzan buraya yapıyorum. Trabzanlarımın tepesine batıyorum. Trabzan. Burası kol altı oyuntusu olacak hanımlar. Şöyle zincirlerimin içine batıyorum. Trabzan. Trabzanların tepesine batıyorum. Trabzan. Zincirin içine trabzan. Trabzanların tepesine trabzan. Şöyle derine geldikçe biraz daha trabzanlarımızı uzatalım hanımlar. Şöyle eşit boyutta olması için. Trabzanın tepesine trabzan. Zincirin içine trabzan. Trabzanın tepesine trabzan, yukarıya çıktıkça biraz daha şeyimizi küçültebiliriz. Trabzanlarımızı da kısa çekebiliriz. Ki şu bu şekilde düz bir görüntü elde etmek için. Şöyle zincirin içine battım hanımlar. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak. Bir modeli kol altı yapıyoruz. Bakın yarım burada, yarım buradan bir model. Burada yarım modelimi devam ettireceğim. Şuradaki yarım modeli devam ettireceğim. Burası şurada olduğu gibi. Burası kol altı. İsterseniz bu şekilde yarım model değil, trabzan olarak da kol evi devam ettirebilirsiniz. Trabzan olarak şu şekilde burada olduğu gibi kol evini o şekilde devam etmek isterseniz hanımlar, burada bunu da trabzan yaparsınız buraya kadar tam model. Trabzanlarınızı örersiniz. Burada trabzanları devam ettirip o şekilde gidersiniz. Ben şimdi trabzan değil bu şekilde yapmak istiyorum. Bilmiyorum hanımlar. Şöyle bir bakayım. Trabzan olarak ben de devam edeyim hanımlar, size fikir olsun. Çünkü yarım model devam edersem trabzan yapmak isteyenler belki anlamayabilir. Onun için şöyle bu modelimi de bir trabzan bir şöyle burada kaç tane 1 2 3 4 şöyle zincirin içine de battım 5 buraya batıyorum 6 tam gitmeyeceğim hanımlar, burası bu şekilde kalmasını istiyorum. Şimdi ipimi doluyorum. Burada zincir sırasındayız. Şunları yapacağız şu sırada. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Buraya batıyorum. Bir trabzan kapatmıyorum. Karşıya batıyorum. Trabzan. Şöyle 4 tane trabzanımı yaptım. Hepsini bir kapatıyorum. Siz eğer bu modelin detaylı videosunu izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi ben model anlatamam hanımlar. Açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak modeli izlerseniz daha sonra gelip bunu izlerseniz ne yaptığımı daha iyi anlarsınız hanımlar. Bu şekilde
modelimi örmeye devam ediyorum. Şimdi burada artık herhangi bir işlem yapmayacağız. Geleceğiz. Onu zaten beraber yaparız dönüşte. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edeyim. Yakaya gelince beraber kesime başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. İlk boşluğa batıyorum. Şöyle bir trabzan kapatmıyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Trabzan. Bakın burada 1, 2, 3 tane yaptık. Şuraya da battık. Ben şimdi oraya batmıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın burada zincir 3 tane zincir çektik. Burada çekmiyorum. Çünkü yaka kesimine başlıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şöyle trabzanımızı örüyoruz. Kesime başlamış olduk hanımlar bu şekilde. Bir, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Siz şöyle de anlattım hanımlar. Bütün yelekler modeller için geçerlidir. Siz kol altıyla yakayı beraber kesmek başlamak zorunda değilsiniz. Biraz kol altı ördükten sonra isterseniz yakayı başlarsanız isterseniz beraber, o sizin zevkinize kalmış bir şey. Yakayı şöyle e, göğüste şey yapmak istiyorsanız, şöyle ne diyeyim, mide üstüne, onu öyle söyleyeyim, başlamasını istiyorsanız böyle yaparsınız. Daha yukarıda başlamasını istiyorsanız kol altını biraz ördükten sonra yaka kesimine başlayabilirsiniz. Benim öyle bir zamanım olmadığı için hep bu şekilde yapıyorum. Yani bu şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Beraber de kesim yapabilirsiniz. O zevkinize kalmış bir şey. Veya da isterseniz o şekilde biraz kol altını ördükten sonra yakaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada yapmam gereken, yine şöyle zincir çekip buraya batıp sık iğne örmek. Sık iğne örmeyeceğim, zincirde çekmeyeceğim hanımlar. Ya da bir zincir çekip ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bakın şu sık iğne sırasındayız. Sık iğne örmeyeceğim. Trabzanlarımı örüyorum. Çünkü kesim yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 zincir. Aynı yere batıyorum. Zincir çekmeden, sık iğne örmeden, şöyle pardon, bir zincir çekerek 3 tane değil bir tane zincir çektim. Ve sık iğne örmeden kesim yapmış oldum hanımlar. Şimdi ben bu şekilde modelimi normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. Kol altına kadar, dediğim gibi ben model anlatımı yapmıyorum videoda. Kol ve yaka kesimini siz model anlatım videosunu izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Ben şimdi yakaya kadar, kol altına kadar örmeye devam edeyim. Burada dönüşümüzü beraber sağlayacağız. Şimdi kol bölümüne geldim. Şimdi 3 zincir çekiyorum burada. Şöyle zincirin altından girdim, sık iğne. Topladığımız trabzanların tepesine sık iğne. Buradaki zincirin altından sık iğne 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doluyorum. Ve trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle üçlü trabzanlar. Bir kere doluyorum. 3 seferde çekiyorum onlar. Şöyle burada yaptığımız gibi. 4 ve 5. Şöyle 5 tane trabzanımı ördüm. Ve şimdi dönüşümüzü sağlayacağız. 4 zincir çekip dönüyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok artık hanımlar. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Burada 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan.
bir zincir, bir boşluk. Yani yaka bölümünde yaptığımız uygulamaların aynısını burada da uyguluyoruz hanımlar. Trabzan olduğu için. Şimdi ben yakaya kadar bu şekilde örmeye devam edeyim hanımlar. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Hanımlar, ben devam etmekten önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bunu söküp şöyle şuraya kadar getirmek istiyorum. Şuranın daha düzgün gelmesi için şöyle şu orta kısmından. Onun için söküp geliyorum. Evet hanımlar, orayı söktüm. 1 2 atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Şöyle siz yaparken şunları trabzan yapmayabilirsiniz. Orayı daha tepede veyahut da zaten fazla trabzan örüyorsanız onları da örersiniz. Şöyle 4 ve de 5. Bu şekilde burası daha bir düzgün duracağına inandığım için. Evet. Şimdi normal bir şekilde yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum yakaya gelene kadar. Sadece bunları kaydırdım, onu da sizinle paylaşmak istedim. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Şimdi buradan modelimiz tam, bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum, şöyle trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum, trabzan örüyorum. Bir iki trabzan örüyorum. Burada üçüncü trabzan örmüyorum, zincirde çekmeden yaka kısmına batıyorum. Şöyle yaka trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. 1 2 3 yaptıktan sonra 2 trabzan, şöyle sadece 2 tane yaptım. Kesime bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını ikinci model kesiminde de aynısını tekrarlayacağız hanımlar. Onu da onun bilincinde olarak örün. Ne yaptığınızı sonra daha iyi anlarsınız. Sizin için daha kolay olur. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bakın hanımlar, şöyle ipimi doluyorum. Burada şu yaptığımız kafesi trabzanla dörtlü trabzanı örmeyeceğim artık, çünkü kesim yapıyorum. Direkt bir zincir çekeceğim. Şuradaki trabzanın içine gireceğim. Şöyle 1 2 2 tane trabzan. 1 2 zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan. 3 tane trabzan yaparsam bir sonraki sıra yine modelimiz olacak. Veyahut da şöyle bu tarafa 3 tane. Modelin diğer tarafı. Buraya 2 tane, buraya 3 tane alınır. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle 1 2 kapatmıyoruz. 3 4 hepsini bir kapatıyoruz. 1 2 3 zincir ve normal modelimi örüyorum. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Zaten burada trabzanlarımızı örüp döneceğiz. Yakaya gelince beraber yaka kesimine devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, şimdi geldim yaka bölümüne. İpimi doladım. 3 zincirimi çektim. Şöyle. Bir. Şöyle trabzanların tepesine batıyorum. Tek tek trabzan. Burada zincirin içine girdim. 1 2 3. Şimdi yarım model yaptığım için sadece bu kadar. İpimi doluyorum ve buradaki 2 trabzanı atlayıp şöyle bir zincir çekebiliriz. Bakacağım. Evet hanımlar. Bu şekilde kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle hem ara modelimizi bitirmiş olduk, hem de şöyle yarım modelimizi bitirdik.
Şimdi modelin diğer tarafından kesime başlayacağız. 4 zincir ve dönüyorum. Şimdi buraya şöyle şey yapabilirdik, yapmadım. Adını size söyleyen var. Boşluk, zincir boşluğu, onu yapmadım. Çünkü şöyle 1 2, bakın 1 2 3 atlıyorum, dördüncüye batıyorum. Bir zincir çekmiyorum. Şöyle bir trabzan, bir zincir, sonuncuya batıyorum. Şöyle, çünkü kesim yaptığım için hanımlar, şunlar sadece. Çünkü kesim yapıyoruz. İpimi doluyorum. Karşı modele batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Arada bir zincir, bir boş bırakıyoruz. İkinci. Bir boş, ikinci. Ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Zaten dediğim gibi burada herhangi bir işlemimiz yok. Şöyle trabzanlarımızı örüp geri döneceğiz. Yakaya gelince beraber kesmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle geldim. Yine yaka bölümüne 3 zincirimi çektim. Şöyle çapraz trabzan sırasındayız. Şöyle batıyorum, bir trabzan kapatmıyorum. Bir boş, ikinciye batıyorum. Bir trabzan kapatmıyorum. Şöyle şuraya da batıp 3 tane trabzan yapıyorum. Hepsini bir kapatıyorum hanımlar burada. Şurada yaptığımız işlemlerin aynısını. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Böylece bir modelimiz bitmiş oldu hanımlar. Şöyle hem kenarları, şu ve şu modeli bitirmiş olduk. Şuraya geldik. Şimdi siz eğer bir model daha kesmek istiyorsanız, sizin örgünüz daha geniştir, omuzlar geniş, bir model daha kesmek istiyorsanız burada yaptığımız işlemin aynısını takip ederek buradan devam ettireceksiniz. Ben artık kesim yapmayacağım hanımlar. Bir model kestim. Zaten dediğim gibi alttaki modelin yaptığınızın aynısını tekrarını yapacaksınız. İkinci modeli de kesmiş olacaksınız. Şimdi ben düz bir şekilde bu modelimi şöyle bitirmek istiyorum. Yaka kesimi bittikten sonra düz ördüğümüzde yakamız daha bir kendini gösteriyor, ortaya çıkıyor hanımlar. Ördüm 1 2 3 4 zincir. Ben şöyle buraya bir tane tepeye batıyorum, bir sık iğne, zincirin içine bir sık iğne. Şurada zincir yapmadığım için bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 zincir. Ben normal bir şekilde artık modelimi örmeye devam ediyorum. Kesimimi bitirdim hanımlar. Gördüğünüz gibi artık kesim yapmayacağım. Şimdi biraz bu modelimi bitireyim. Geleyim, yakam bir daha kendini gösterecek, ortaya çıkmış olacak. Evet hanımlar, şöyle buradan kesimi bitirdik. Bu şekilde devam ettim. Bakın yakamız bu şekilde. Kol altı da bu şekilde hanımlar. Zaten onlar birleşince burası da düzelecek. Onu çok kafaya takmamak gerek. Şunlar birleştiği zaman diğeri aynı şekilde yanına gelince zaten tam model olmuş olacak. Ve burası düzgün bir şekilde durmuş olacak. Aynı şekilde zaten arka tarafı da aynı şekilde, her iki tarafta da bu kol altı kol yuvasını yapacaksınız. Hep istiyorsunuz işte, niye arkayı göstermiyorsun, arkaya kesimini de yap. Hanımlar zaten aynı şey, burada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta da yapacağız ve arkadan da kol kesimi aynı şekilde yapmış olacağız. Yani onu tekrar yapmamıza gerek yok, yani göstermeme. Evet hanımlar, umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.